Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere içi dolu dolu ve kıtır kıtır bir lezzet tarifi vereceğim. Selanik gevreği hazırlıyoruz. Diğer bir adıyla biskotti. Eğer siz de çaya, kahveye böyle bisküvi, kurabiye batırıp yemeyi sevenlerdenseniz bu tarif tam size göre. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Oda sıcaklığında bir yemek kaşığı tereyağını bir çırpma kabının içerisine aldım ve üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tereyağını ve toz şekeri birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar çırpıyorum. Şimdi sıra geldi yumurtaları eklemeye. 3 tane yumurta kullanıyorum ve bunları tek tek çırpma kabının içerisine ilave ediyorum. Her bir yumurta iyice şekerle özleştikten sonra diğerini ilave edip bu şekilde devam ediyorum. Bir tane limonun kabuğunun rendesini de içine ilave ettim. Eğer limon yoksa portakal da olur. İkisi de çok güzel lezzet ve aroma katıyor hazırlayacağımız bu Selanik gevreğine. 2,5 su bardağı unun içerisine şöyle bir çimdik tuz ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin ve bir paket de hamur kabartma tozunu ilave ediyorum. Kuru malzemelerin hepsini bir güzel karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerin bir kısmını sıvı malzemelerin içerisine ekliyorum. Biraz karıştıktan sonra kalan yarısını da ilave edeceğim. Kalan yarısını da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Biraz koyu kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Kek hamurundan daha koyu ama kurabiye hamurundan daha az yoğun bir hamur. Şöyle göstereyim size kıvamını da. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurundan daha az yoğunlukta ama kek hamurundan daha koyu. Yarım su bardağı Antep fıstığı, yarım su bardağı badem ve yarım su bardağından birazcık fazla kuru kayısı ekliyorum şimdi içerisine. Siz içine dilediğiniz malzemeleri evinizde olan malzemelerden ekleyebilirsiniz. Ve hamuru güzelce kuru yemişlerle birlikte iyice karıştırıyorum. Biskotti hamurunu şöyle büyük bir kaşıkla aldım ve ikinci bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine alıyorum. Biraz yapışkan bir hamur olduğu için elinizle şekil vermesi zor olacaktır. O yüzden siz de benim yaptığım gibi 2 kaşık ile şekillendirebilirsiniz. Hamurun tamamını tepsiye aldıktan sonra bir spatula yardımıyla kenarlarını ve üstünü düzeltiyorum. Şöyle kenarlarından biraz daha yukarı doğru şekil vermeye çalışıyorum ama akışkan bir hamur olduğu için zaten çok fazla o şekilde durmayacaktır. Şekil verme işlemini tamamladıktan sonra hazırladığımız Selanik gevreğini önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz. 20 dakika pişirdikten sonra şimdi gevreği fırından alıyoruz ve biraz soğuması için kenarda bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle tırtıklı bir bıçak yardımıyla biraz soğuyan Selanik gevreğini şimdi dilimleyeceğiz. Verev şekilde ve bir parmak eninde gevreği dilimlemeye başlıyorum.
Selanik gevreğinin üst yüzeyi sizin de duyduğunuz gibi kıtır kıtır vaziyette. O yüzden tırtıklı bıçak kullanarak keserseniz eğer çok daha rahat şekilde kesebilirsiniz. Düz bıçak biraz zorlayabilir sizi bu aşamada. Selanik gevreğini kesmeyi tamamladım. Şimdi hepsini tepsiye alacağım. Şöyle içini size de göstermek istiyorum tepsiye almadan önce. Dolu dolu kuru yemişli harika bir biskotti olmuş oluyor. Fırın tepsisinin içerisine kestiğimiz yüzeyleri altta ve üstte kalacak şekilde güzelce diziyorum hepsini. Hepsini dizmeyi tamamladıktan sonra tekrar 180 derecelik fırına vereceğim. Altı ve üstü hafif kızarıncaya kadar daha fırında tutacağım. Bu da yaklaşık 15 dakika civarında olacak. Tabii yine söylüyorum, kontrollü olmanızda fayda var. Ve artık biskottiler hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı şekilde kızardı. Kıtır kıtır bir hale geldi. Şimdi oda sıcaklığına gelmesi için kenara alıp dinlendireceğim bu güzel gevrekleri. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de abone olup zili açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Selanik gevreklerini güzelce tabağa aldım. Gördüğünüz gibi içi dolu dolu, gerçekten badem, antep fıstığı ve kayısı ve limon aromasıyla birlikte şahane bir Selanik gevreği hazırlamış olduk. Kıtır kıtır, tam kıvamında, çaya kahveye batırıp yemelik bir gevrek oldu. Ayrıca bu gevrekleri hava almayan cam bir kavanozun içerisinde en az 2-3 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Şimdi size hemen bu güzel Selanik gevreğinin kıtırtısının nasıl olduğunu da dinletmek istiyorum. Ne kadar kıtır olduğunu umarım siz de oradan anlamışsınızdır. Şöyle bir güzel çaya ya da kahveye batırıp afiyetle yiyebileceğiniz çok güzel bir atıştırmalık tarifi oldu. Umarım verdiğim bu tarifi beğenmişsinizdir. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.